Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yastıklardan yapacağız. Yapılışı çok kolay, çabucak bitirdim. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Bu modeli yaparken dolgulu penye ip kullandım. İsterseniz normal penye ip de kullanabilirsiniz. Dolgulu penye ip de kullanabilirsiniz. Yastığımın ölçüsü 35'e 35 santim. Bu sefer biraz daha küçük yastık kullandım. Benim koltuklarımda daha iyi görünmesi için bu sefer küçük yastıklar kullandım. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Sıradaki videolardan anında haberdar olmak için zile basabilirsiniz. Bu videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak sayfama destek olabilirsiniz. Benden görüp yapan arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken benden bahsederseniz sevinirim. Sayfamızın büyümesine katkıda bulunmuş olursunuz. Modelimizin yapılışına geçebiliriz. Bu modeli yaparken ben bu şekilde içi dolgulu penye ip kullandım. Benim bulunduğum yerde bir tek bu marka vardı. Dolgusuz penye iplerden yoktu. Sadece bu penye ipler var. İpim bu şekilde dolgulu penye ip. İçinde böyle elyaf var. Dolgusuz penye iplerde kullanabilirsiniz. Benim bulunduğum bölgede sadece bu ip olduğu için bu ipi kullanıyorum. Dediğim gibi dolgusuz olan normal penye iplerden de yapabilirsiniz. Tüylenme yapmayan ipleri tercih ederseniz daha iyi olur. İpim 8 mm tığ ile örülüyormuş. Ben de 8 mm denedim. Benim elime o yatkın olduğu için onu kullandım. İpim %100 polyester diyor ama siz koton ipler bulabilirsiniz. Daha iyi olur. Tüylenme yapmasın. 250 gramda 114 metre ip varmış. Bu ölçüde bir yastığı yapabilmek için yaklaşık 150 metre ip gitti. Bir ipi bitirdim. İkinci ipten de 1/4'ünü kullandım. Şimdi modelimize başlayabiliriz. Modeli yaparken zincir çekerek modele başlıyorum. Normal elimi sıkmadan rahat bir şekilde zincir çekiyorum. Tığımla göstereyim. Bu şekilde 8 mm. Daha küçük ya da daha büyük tığ numaraları da kullanabilirsiniz. Esnek bir ip olduğu için fazla sıkmayacağım. Fazla da gevşek bırakmayacağım. Normal bir şekilde zincirimi çekiyorum. Belirli bir sabit zincir sayısı yok. Yastığın enince zincir çekeceğim. Şu anda daha buradayız. Yastığın sonuna kadar zincir çekeceğim. Şu anda yeterli ölçüye gelmişiz. Bir zincir atlayıp ikinci zincirin içinden beri bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire geçip bir sık iğne yapıyorum. Bu örnekte hep sık iğne yapıyoruz. Bütün zincirlerin içerisine birer tane sık iğne yapıyoruz. Zincir sonuna kadar yastık ölçüsünde sık iğne yapıyoruz. Bu tek tarafı yapıyoruz şu anda. Sonra köşeyi dönüp diğer tarafı yapacağız. Bu şekilde bütün zincirlerin içine birer sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu zincirin içinden son sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu tek taraf bitti. Sıramı dönüp diğer tarafa yapacağım. Bu son yaptığım zincirin içinde tekrar bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içinde, yani bu sık iğneyi yaptığım yerde bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içinde bir sık iğne yapıyorum. Bu sırada diğer sırada yaptığımız sık iğnelere battığım zincirlerin içine tekrar bir sık iğne yapıyoruz sıra sonuna kadar. Bu şekilde bütün zincirlerin içine sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son bir zincir kaldı. O zincirin içine de sık iğne yapıyorum. Şimdi sıramı birleştireceğim. Normal sıralardaki gibi birleştirip yeni sıraya başlamayacağım. Bunu da dönerek gideceğim.
Hiç ek yeri olmayacak. Kenarlarda bu şekilde düzgün duracak. Öteki türlü birleştirince ek yeri oluyor kenarda. Çok belli oluyor kalın ip olduğu için. Birleştirip tekrar sıraya başlayınca kenarda birleşim yeri çok belli oluyor. O yüzden dönerek gideceğim. Kenarları daha düzgün duruyor. Şimdi hem yeni sıraya başlayacağım hem bu sırayı bitireceğim. Bu ilk yaptığım sık iğnenin arka teline batıyorum. Bu şekilde ikisine birlikte batmıyorum. Bu sık iğnenin arka telinden beri bir sık iğne yapıyorum. Yeni sıraya bu şekilde başlıyorum. Yanındaki sık iğnenin arka telinden beri ipimi alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bu desenin ortaya çıkması için bu şekilde ikisini birlikte yapmıyoruz. Sadece arkasındaki telden beri sık iğnemizi yapıyoruz. Sadece arka telinden sık iğne yapıyoruz. Model çok basit. Bu şekilde sadece sık iğne yapıyoruz dönerek. Bu şekilde kenara kadar, kenarı da aynı şekilde dönerek sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi kenara kadar geldim. Bu kenarlarda da aynı sık iğnelerin üzerine birer tane yapıyoruz. Ne çoğaltıyoruz ne azaltıyoruz. Sık iğnenin arka telinden beri sık iğnemi yapıyorum. Aynı şekilde geliyorum yanındaki sık iğnenin arka telinden beri bir sık iğne dönüyorum. Bu şekilde birer tane yaparak dönüyorum. Hiç çoğaltma, eksiltme yapmıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorum. Başlangıç yerine kadar geldim. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi normal dönüyorum. Hiçbir ek yeri yapmadan sırasıyla tekrar devam ediyorum. Dönerek ek yeri yapmıyoruz. Sık iğnelerin arka teline batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Sık iğnelerin arka teline batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde esnek iplerle çalışırken, bu şekilde bu modeli yaparken esnek iplerde bunları sıra sıra inci gibi durmasını istiyorsak ne çok sıkacağız ne çok gevşek yapacağız. Hepsinin aynı ölçüde, aynı sıklıkta tutmamız gerekiyor. Birini büyük, birini gevşek, birini sıkı yaparsak bunlar aynı ölçüde durmuyor. Daha kötü duruyor. Bu şekilde aynı ölçüde hep arka tellerine batarak sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde buraya kadar sıra sonuna kadar yapıyorum. Oluşmaya başladı. Başlangıç yerine kadar geldim. Normal sıra yapar gibi devam ediyorum. Sıraya dönüyorum. Arka tellerinden sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şimdi bunu her sırada tekrar göstermek istemiyorum. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. Sık iğne yapıyoruz arka tellerinden beri. Bu şekilde yastık oluşana kadar göstermek istedim. Bu şekilde yastığımız oluşmaya başladı. Bunu yastığın boyuna kadar örüyoruz. Sonra birleştirme aşamasını gösteriyorum. Ben yastığımı yastığın boyuna gelecek kadar ördüm. Şöyle yastığımı son kez ölçüyorum. Yastığın boyuna kadar ördüm. Burası başlangıç olan yer. Başlangıç olan yere kadar, kenara kadar geldim. Şimdi son kenarda normalde burada sık iğne yaptık. Sonuncu ilmeği iz sürümü yapıyorum. İlmeğin içinden bir ipimi alıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçirerek düşüş yapmasını sağlıyorum. Artık dönerek gitmeyeceğiz. Son sırayı yapacağız. O yüzden sık iğne yapmadım. İz sürümü yaptım. Şimdi tam ortadan katlıyorum. Yastığımı içine yerleştiriyorum. Yastığımı içine yerleştirdim.
Tam ucuna gelecek kadar örmedim. Hafif çektirerek yapacağım. Yastık içinde kımırdamasın, dönmesin diye. Şimdi tam kenarda benden ip şu anda karşı taraftaki ilmekte duruyor. Benden taraftaki ilmeğin ön telinden değil, arka telinden beri bu ilmeğimi buradan geçiriyorum. İlk ilmekleri o şekilde birleştirmiş oluyorum. Şimdi iki tarafı birleştireceğiz. Ben bu alt kısmını komple birleştireceğim. Siz istiyorsanız çıkarıp takma boşluğu da bırakabilirsiniz. Ben yastığım küçük, o yüzden içiyle birlikte yıkayabilirim. Boşluk bırakacak kadar çok mesafe yok. Yastığım küçük. Şimdi birleştirirken hep birer tane tellerine batacağız. Benden taraftaki sıranın arka teline, karşı taraftaki sıranın benden taraftaki olan teline tığımı geçiriyorum. İpimi ikisinin içinden beri geçirip ilmeğimin içinden geçiriyorum. İz sürümü yapıyorum. Burayı ikisini birleştirip sık iğne de yapabilirsiniz. Benden taraftaki olan kenarın arka telinden, arkada olan sıranın benden taraftaki telinden beri tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. İkisinin içinden, sonra bu ilmeğimin içinden beri geçiriyorum. Birleştirirken iz sürümü yapıyorum. Dediğim gibi sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Buradan bir ilmek, buradan tek telini, arkadan da tek telini alıyorum. İpimi ikisinin içinden, sonra ilmeğimin içinden geçiriyorum. Birer tane tellerinden tığımı geçiriyorum. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçiriyorum. Hep bu şekilde yapıyoruz. Birer tane tel alıp iz sürme yapıyoruz. Bu şekilde yastık sonuna kadar birleştiriyoruz. Bu şekilde yastık sonuna kadar birleştiriyoruz. Bu şekilde yastık sonuna kadar geldim. Son ilmeği de birleştireceğim. Bir tel oradan, bir tel buradan. İpimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Burada son bir ilmek kaldı. Bu ilmek sadece kendi başına bir ilmek kaldı. İlmeğin içinden bir ipimi geçiriyorum. Sonra bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Hafif biraz uzun kesiyoruz. Sonra bu ipimizi bu şekilde biraz ileriden tığımızı geçirip ipi içine çekiyoruz. Bu şekilde yastığın içinde kaldı. Yastıklarımız hazır. Şimdi koltukta bitmiş halini gösterebilirim. Yastıkların bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.